İstanbul'un Beşiktaş semtinden küçüktür, yani öyle söyleyeyim. Patong'a gelirseniz ada turları yaparsınız. Öyle peynirdi, zeytindi falan beklemeyin. Siz buraya geldiğiniz zaman özellikle kahvaltı malzemenizi yanınızda getirin derim ben. Change büroları var. Bak abi, tanesine rastladık bile. Bak burada. 600 dolar, 100 euro bozdurdum. Bu arada dolar getirecekler, eski dolar getirmesinler. Bakın size elektrik tellerini göstereyim. Böyle çatır çatır ateş fışkırıyor. 300 baht falan diyorlardı. Geldim 700 baht. Uzun binalar önemli arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Yani sizin için mihenk taşı olur o. Eni boyu 3 kilometre zaten. Bir ucundan bir ucuna 3 kilometre. Paralelindeki yol. Bu arkadaşlar da plajdan geliyor. Yani başkası saygısızlık falan yaparsa tekme tokatla girişirler, haberiniz olsun yani. Dün kameramı denize düşürdüm arkadaşlar. Çok şükür paramız her Allah'ın günü değer kaybediyor. Tebrik ediyorum yöneticilerimizi. Evet arkadaşlar, sizinle birlikte şöyle bir yürüyelim. Burası benim otelin lobisi. Şöyle size göstereyim. Görüntü eğilebilir ama idare edin. Neyse, fazla da insanları çekiyor gibi olmayalım da. Otelden çıkıyoruz. Daha doğrusu burası hostel. Hostel burası. Şöyle Beach Road'a doğru yürüyelim. Zaten 250 metre buraya. Patong çok büyük bir yer değil arkadaşlar. Yani İstanbul'un Beşiktaş semtinden küçüktür, yani öyle söyleyeyim. Fakat turizmin merkezi, Phuket'teki turizmin merkezi Patong. Phuket'in kendi içinde pek bir şey yok. Patong'a gelirseniz ada turları yaparsınız. Buradan sizi alıyorlar otelden. Şeye kadar, botlara bineceğiniz yere kadar götürüyorlar. Efendim, orada bir kahvaltı yapıyorsunuz ama kahvaltıları da yani kahvaltı denmez. Yani hiç alakası yok bizim kahvaltımızla. Öyle peynirdi, zeytindi falan beklemeyin. Birkaç kraker, birkaç püsküvit, bir de bozuk bir çay. O kadar yani. Siz buraya geldiğiniz zaman özellikle kahvaltı malzemenizi yanınızda getirin derim ben. Yani en azından bir zeytin, kaşar peyniri bulunsun yanınızda. Şimdi otelden 300 metre yürüyüp Beach Road yoluna ulaşacağız. O yolu da yaklaşık 300 metre kadar. Ondan sonra plaja ulaşıyorsunuz yani. Burası, bu gördüğünüz cadde yani Patong bölgesinin ana caddesi diyebilirim. Bir de bunun paralelinde iki cadde var. Yani bir plaj tarafında, bir diğer tarafta. İki yol daha var. Mesela bu geliş yolu, onlar da gidiş yolu. Burada trafik tek yönlü.
Şurası meşhur alışveriş merkezi. Otelime 100 metre. Siz havaalanından direkt buraya gelip buradan otelinize gidebilirsiniz. Patong'a girdikten sonra otobüs 3 yerde falan duruyor. Artık haritadan bakarsınız sizin otel hangisine yakınsa birinde inersiniz. Ben mesela bu alışveriş merkezinin önünde indim. 100 metre yürüdüm, otele ulaştım. Oldukça kolaydı yani. Bu arada trafik burada sıkışık. Ben şöyle bir geçeyim. Diğer bir konu arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman dolar ya da euro getireceksiniz. Burada bozduracaksınız da. Yani sık sık şey var. Change büroları var. Bak abi tanesine rastladık bile. Bak burada. Bak burası yüksek bozuyor. Ben sabah burada 600 dolar 100 euro bozdurdum. Benim otelin orada var 2 tane. İkisi de düşükten bozuyorlar. Çünkü biliyorlar ki otele gelen müşteri hemen şey bozduracak. Döviz bozduracak. Onlar 50 baht kadar daha düşükten bozuyor. Bugün 33.71'e bozdurdum ben. Onlar 33.09, 33.10 o civarda bozuyorlar. Demek istediğim şu. Eğer aceleniz yoksa bakın hangisi yüksek veriyorsa ona bozdurun. Bu arada dolar getirecekler, eski dolar getirmesinler. Kesinlikle almıyorlar. Üzerinde damga varsa, ki damga aslında sahte olmadığını gösterir de buradakiler onu bilmiyor. Yani üzerinde damga varsa, bizim dövizcilerin vurduğu damga varsa
ulaşmamız gerekiyordu ama ben işte sağa sola bakarken orayı geçtim. Hiç sorun değil. Bir sonraki sokaktan gireriz. Orayı da görmüş oluruz. Arkadaşlar burada yani Tayland'ın genelinde böyle Avrupa'daki gibi tarihi eserler, katedraller, kiliseler gibi şeyler olduğunu zannetmeyin. Yok, öyle bir şey yok yani burada. Burada bol bol tapınak var. Tarihi eser diye bir şey yok. Evet, şimdi ben o yoldan değil de bu yoldan gideceğim plaja. Paralelindeki yol. Bu arkadaşlar da plajdan geliyor. Bu vesileyle bu yoldan da geçmiş oldum. Karşıda alışveriş merkezleri var. Benim olduğum tarafta da bir okul gibi bir şey var ama ne olduğunu anlayamadım. Pazar yeri gibi bir yer ama kapalı. Tuna Türk İş ve Yunan Kuzine diyor. Türk ve Yunan yemekleri oradaymış. Şu karşıda. Size hatırlatacağım bir diğer konu da arkadaşlar, buraya gelmeden önce Google çeviri programınız bilgisayarınızda telefonunuzda yüklü olsun. Tayland dilini indirin. Tayca dilini indirin. Çünkü internetiniz olmadığı zaman o size yardımcı olacaktır. İnternetiniz var gibi çeviri